Herkese merhabalar. Yine çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli, çok farklı bir tarifle geldim size. Et olmadan güzel bir yemek tarifi vereceğim. Öncelikle bir çay bardağı mercimeği önce temiz yıkıyorum. Yıkadıktan sonra üzerine su koyup ocağa alacağım. Bu bizim iç harcımız olacak. Şimdi mercimeği alıyorum. Çeşmenin önünde temiz yıkıyorum. İyice suyunu duruluyorum ve getiriyorum. Üzerine suyunu ekliyorum. Mercimeği ayarladığımız bardakla 2 bardak ekliyorum. 2 bardak suyu ekledikten sonra kapağını kapatıyorum. Ocağa koyuyorum. Altını açıyorum. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte bütün suyunu çekene kadar pişiriyorum. Hiç kapağını açmadan bu şekilde pişireceğim. Bütün suyunu çekene kadar. Şöyle bütün suyunu çektikten sonra ocaktan alıyorum. Kenarda soğumasını bekliyorum. Diğer işlemlerimizi yapıyoruz. Tavaya bolca su koydum. Suya bir çay kaşığı tuz koydum. Kaynayan suyun içine patlıcanları koyuyorum. 2 adet patlıcanı, biri orta boy, biri büyük patlıcan. Ortadan ikiye böldüm ve kaynamış suyun içine ekliyorum. Şöyle ters pişecek arkadaşlar. Bu şekilde kaynayacak. Dış tarafının kaynamasına gerek yok. Önemli olan iç kısmının iyice haşlanmış ve yumuşamış olması. Çünkü iç kısmını çıkaracağım ve mercimeğin içine koyacağım. Dediğim gibi çok farklı bir lezzet olacak. Şöyle iyice yumuşamış ise çatalla test edin. İyice yumuşamış ise, yenilecek şekilde ise patlıcanlarımızı çıkarabiliriz. İsterseniz bunu yağda kızartabilirsiniz veya fırında da aynı işlemi yapabilirsiniz. Yağda kızartınca biraz fazla yağlı olduğu için bu şekilde tercih ediyorum. Bu et yemeyenler için, veganlar için, vejetaryenler için çok güzel bir tariftir. Denemek isteyenler deneyin. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz meze yerine de afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi diğer tavama ocağa aldım. Bir büyük baş soğanı küp küp doğrayıp ekledim. Üzerine bir adet dolmalık biber ya da sivri biber veya köy biberi veya charleston biber doğrayıp ekleyebilirsiniz. Ben de doğradım, ekledim. İkisi iyice kavrulduktan sonra varsa 4 adet domatesi rendeleyip ekleyin veya benim gibi bu şekilde konserve ekleyebilirsiniz. Konserve sadece domates konservesi olduğu için ekledim, iyice karıştırıyorum. Konserve ile beraber tekrar güzel bir pişmesini sağlıyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekledim. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Tuz eklemiyorum çünkü konservemizde tuz olduğu için ekstra tuz eklemedim. Domates koyacaksanız tuzunu da ekleyebilirsiniz. Böyle tamamen iyice pişmiş olması gerekiyor. İyice piştikten sonra ocaktan alıyoruz. İsterseniz blenderle iyice ezebilirsiniz domateslerinizi. Bu arada patlıcanlarımızı alıyoruz. İç kısmını çıkaracağım arkadaşlar. İç kısmını böyle bıçak yardımıyla veya kaşıkla da sıyırsanız kolaylıkla çıkıyor zaten. İyice pişmesi gerekiyor arkadaşlar bu iç kısmının. Kızartınca dış kabuğu çok fazla yumuşuyor ve hani içi doldurmaya müsait olmuyor içini boşaltınca. Közleyince de zaten biliyorsunuz hani dış kabuğu kalmayacak şekilde olduğu için olmuyor. Bu şekilde tavsiye ederim. Eğer diyet yapıyorsanız, kızartma sevmiyorsanız, dokunuyorsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çekirdekli kısmını da çıkardım. Ekstradan közlenmiş patlıcan da ekleyebilirsiniz. Patlıcanı daha yoğun istiyorsanız ekstradan ekleyebilir. Şimdi haşlanmış olan mercimeğimin hepsini ekliyorum. Tuz ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayın. Yarım kaşığı tuz, çay kaşığı tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kimyon ekledim. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim ve ceviz ekliyorum. Daha sonra maydanozunu ekliyorum.
Ve tekrar karıştırıyorum. Ve zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağını da ekledikten sonra tekrar bir karıştırıyorum. Ve hazırladığımız domatesli sostan bunun içine 3-4 yemek kaşığı kadar koyuyorum ki lezzet vermesi için. İsterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Salçayı eklemeniz için önce kızartıp sonra eklemeniz gerekiyor. Çiğden koymayın lütfen. Hazırladığımız sostan 4 yemek kaşığı kadar koydum. Bakın bu şekilde. Ve patlıcanlarımı alıyorum. İçini dolduracağım. Borcamı aldım. Bütün sosu içine döküyorum. Dediğim gibi blenderla ezebilirsiniz. Pürüzsüz bir sos istiyorsanız bu sosu, bu dip sosu iyice blenderla ezip de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Patlıcanları da üzerinde diziyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemle yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Mercimekleri patlıcanların içine dolduruyorum. Buna dilerseniz salçalı sos da ayrıca yapıp üstüne gezdirebilirsiniz, karnıyarık gibi. Veya domates, biber de koyabilirsiniz. Ben kaşar peyniri koyuyorum. Bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi kaşar peyniri de çok güzel, hem yakışıyor hem de görüntüsü de güzel oluyor. Lezzeti de güzel oluyor. Salçalı sos da güzel olur. Hangisini tercih edersiniz? O tercih size kalmış. Altına e, domates sos koyduğum için üstüne gerek duymadım. Şimdi fırına verdim. 180 derecede fırının en alt kısmına verdim. Altı üstü biraz kızardıktan sonra, kaşarlar eriyip kızardıktan sonra fırından aldım. İsterseniz bunun yanına makarna veya pilav yapabilirsiniz. Veya bu şekilde tek başına da afiyetle yiyebilirsiniz. İster öğlen yemeğine, ister akşam yemeğine isterseniz yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Hem çok sağlıklı, hem çok lezzetli, hem de çok güzel oldu. Diyet yapanlar, veganlar afiyetle yiyebilecekleri güzel bir tarif verdim. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek, sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.